Diyarbakır seni büyülemiştir. Tadı çok güzel. Bugün sizi doğunun incisi Diyarbakır'a getirdim arkadaşlar. Ben böyle miyim? Diyarbakır gerçekten güzel bir şehir. Yani gelmeyenler buradan gerçekten etkilenecekler geldiği zaman, onu söyleyeyim. İşte bu arada size gelmişken öğretmen evini de göstereyim. Tuvalet, banyo nasıl bilmiyorum ama fena gözükmüyor. Neredeyiz? Evet. Banyo, duşakabin. Yeni giriş yaptım. Şu anda saat 3. Bugün sadece dinleneceğim arkadaşlar. Hiçbir şey yapmayacağım. Ben şu anda Diyarbakır öğretmen evindeyim arkadaşlar. Fiyat olarak iyi. Diğer otellere göre karşılaştırdığınızda, özellikle tek başınıza geliyorsanız ve sadece uyumak için geliyorsanız gayet güzel bir yer. Ve bununla birlikte burası yeni olduğu için bayağı güzel. Yani içi de çok güzel. Diğer öğretmen evlerini karşılaştırırsak. Türkiye'de gezmek gerçekten çok pahalı. Yani şu anda Midyat'ta, Mardin'de ve İşte bu Diyarbakır'da konakladım artık ve nereden baksanız herhalde bir hafta 10 gündür sürekli bir yerdeyim. Dışarıda konaklıyorum. Yani Türkiye'de harcadığınız paraya hani bir haftalık tek başıma bir yerlere gideyim, gezeyim deseniz aynı para yurt dışında da çok farklı bir ülke görerek gezebiliyorsunuz. Tabii ki ben ilk olarak şu an bu valizleri aşağıya bırakacağım, öyle gezeceğim. Bu arada bunları niye paylaşıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle öğretmen evinin büyüklüğünü de göstereyim size. Bana çok fazla mesaj geliyor. Özellikle videolardan gittiğim yerde kaldığım yerleri soran, çok detaylı paylaşmışsınız diye teşekkür eden çok fazla insan var. O yüzden birilerinin faydasına olduğum için tabii ki daha detay veriyorum size. Yoksa çok anlatılacak bir şey yok tabii ki. Evet, şimdi eşyalarımı içeri bıraktım. En azından yük taşımamış olacağım. Ve buradan minibüse binerek işte çarşı merkezine doğru gideceğim bakalım. Hiç bu kadar alıcı bir arada görmemiştim. Acayip güzel gözüküyorlar. Diyarbakır'ın meşhur Kürt kahvesi. Yerlere bak, çok güzel. Meyan kökü. Galiba içemem ama denerim. Tamam. Ne kadar? 30 TL abla. Ama çok içemem ya. Çok küçük olur. Şimdi meyan kökü şerbeti mi oluyor bu? Galiba içemeyeceğim. Abla birden çek. Birden çek de İçemeyeceğim. Teşekkür ederim. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Allah, beyin altından biz çıkartıyoruz. Burada mı yetişiyor? Diş ekranında yetişiyor. Ondan sürekli bunu çıkartıyoruz abla. Ondan sonra eve getiriyoruz, bunu çekişle eziyoruz. Böyle içi açılıyor, tel tel oluyor. Ondan sonra bunu tertemiz yapıyoruz, tozu toprağa gitsin diye. Ondan sonra suyun içine bekletiyoruz daha. Demleniyor daha. Yani hem zivzik öğrenmiş oldum şu anda. Diyarbakır'da bir yermiş. Hem de meyan kökünü tatmış oldum ama tabii çok yoğundu. Şu anda Diyarbakır çarşısındayım anladığım kadarıyla ve tarihi bölgeye doğru ilerliyorum. Ve yolda tabii hemen dikkatinizi bir şeyler çekiyor. Evet, yani meyan kökünü aldım ama bir bardak. Demiştim az doldur diye. Çünkü daha önce hatırlamıyorum fakat içenler zaten zorlanarak içiyorlar. Ben de gerçekten içemedim. Yani marketler, mağazalar olsun gerçekten rengarenk, ilginizi çeken sürekli bir şeyler var. Ve az önce bakın bir şey dikkatimi çekti, girip baktım. Yani aynısı İstanbul'da da satılıyor. Ve İstanbul'da normalde daha ucuz olması gerekirken burada daha ucuz fiyatı. Kolay gelsin, teşekkürler. Son yıllarda tabii ki sadece Mardin bölgesi değil, Diyarbakır da bununla birlikte turizmde ciddi bir yükseliş yaşıyor. Diyarbakır'ın nüfusu da çok fazla artmaya başlamış. Son yıllarda özellikle bayağı bir göç almış ve
İşte bununla birlikte farklı iş kolları da, iş seçenekleri de artıyor şu anda. Teşekkür ederim. Buyurun buyurun. Evet, yani gezdiğiniz her noktada bir ikram böyle. Hurmalı Kürt kahvemiz. Hurmalı. Evet. Hurmalı ne kahvesi dediniz? Kürt kahve. Kürt. Evet. Hurmalı kül kahvesi. Hurmalı Kürt. İçeriğinde hurma, ceviz, fındık, badem var, şeker yok. Suyla hazırlıyoruz, kendi üretimimiz. Evet, şeker yok. Olsa da içemezdiniz hocam. Ve içindeki tane tane olanlar Tane fıstık ceviz, mı? fındık, badem. %100 doğal, %100 şekersiz efendim. Kısmet açıyor bu kahve bekarlara. Bekarlar gerçekten bu kahve içtikleri zaman 24 saat içerisinde kısmetleri Yani açıyor. Diyarbakır'ın her köşesinde kısmetinizi açmak için bir şeyler İşte var ben- arkadaşlar. Bak bu kahvede kısmet açıyormuş. Caminin oradan geçerken de kısmet açan bir yer vardı diye Yok o biliyorum. 4 ayaklı minare. O öyle bir şey yok, o yalan. Bu gerçek ama. Ama bu gerçek hocam, bu kahve. Bu kahvenin markası Ali Moka. Ali Mokka. Ali Moka. Ali benim oğlumun adı efendim. Siz üretiyorsunuz Evet, değil hem mi? üretimini hem satışını yapıyor. Ve gerçekten çok doğal bir tadı var. Evet. İçinde tane tane ağzınıza parçalar geliyor ve şekersiz fakat çok da güzel bir tadı var. Teşekkür ediyorum ikramınız olsun. için. Ben Yani teşekkür gelip ederim. burada bu kahveyi tadabilir ve alabilirsiniz arkadaşlar. Efendim, sağ olun. Kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Şu anda çarşı içindeki kalabalığı görebiliyorsunuz. Yani Diyarbakır ilk andan itibaren kısmetimi açmaya başladı sanırım. Bak burada çok fazla hediyelik eşya satan yer de var. Rengarenk bir şehir gerçekten. Burada çok ince bir simit var. Kolay gelsin. Abi bu simit niye ince? Bu yağlı gevrek simit. Diyarbakır'a mı özgü? Kıtır evet, böyle kıtır kıtır olur. Şöyle bir parça alayım. Allah. Al ya. Teşekkür ederim. Ben şimdi difrize atmak için götürüyorum eve. Bunu evde böyle her zaman bulamayız. Yani bunu sürekli alıp dolabınızda koyuyorsunuz öyle mi? Bulunduruyoruz evet evde. Canımız istedikçe çıkarıp yiyoruz abi. Afiyet olsun. İlk defa bu kadar ince bir simit görüyorum ben de. Ve tabii ki Diyarbakır'ın en güzel gezilecek yerlerinden bir tanesi Diyarbakır Ulu Cami'deyim şu anda arkadaşlar. Selçuklu mimarisinin sade ama heybetli çizgilerini taşıyan bu yapı, şehrin kimliğini yansıtan siyah bazalt taşlarıyla zamana meydan okuyor. Ulu Cami öncesinde bir kiliseydi. Ait Martoma Kilisesi'ni camiye çevirmesiyle bugünkü halini alıyor. Diyarbakır Ulu Cami, Anadolu'nun en eski camilerinden biri olarak kabul ediliyor. 639 yılında İslam ordularının şehre girmesinden sonra kiliseden camiye dönüştürülmüştür. Cami kompleksi, medreseleri ve avlusu ile birlikte taş işçiliğinin en önemli yapılarından birisidir. Diyarbakır'ın Ulu Camisi'nin önemli simgelerinden bir tanesi de bu güneş saati. Şu anda saat 2'yi gösteriyor. Bakın burada güneşin hareketiyle birlikte buranın gölgesi bize saati gösteriyor. Aynı avluda 4 mezhebini ibadet ettiği dönemler olduğu için 4 mezhep camii olarak da anılır. Şimdi böyle dar sokaklardan girerek karşımda bir cami görüyorum. Kiliseye doğru ilerliyoruz. Sonuçta burası eski bir bölge. Yani bir taraftan yeni yapılaşma çok lüks bir şekilde gelişmiş. Ama bir taraftan da o eski sokaklar, eski doku hala tabii ki şu anda günümüzde de kendisini koruyor. 10 lira 5 lira vereceğim, beni kiliseye götüreceksin öyle mi? Anlaştık. Anlatacak mısın peki bana kiliseyi? Evet, 15 lira versen yeter. 10 lira 5 lira dedin ama. 10 liraya anlaşalım. Ben gidiyorum okula. Git o zaman. Niye buradasın? Birazdan gideceğim. Bu paralı bu parası. Bu Diyarbakır Kilisesi, bu da Meryem Ana. Meryem Ana Kilisesi'ne gelmişim. 2 kilise de yan yana. İbadet saatleri her pazar 11 ve 1 arası gözüküyor. Peki ne anlatıyorsun? Bu paralı bu parası. Ondan bu Meryem Ana, bu Diyarbakır Kilisesi. Tamam. Teşekkür ediyorum. Kilisemiz bu arada Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi.
Tabii Süryanilikte Türk, Kürt, Arap gibi bir ırktır. Ama dışarıdan baktığımız zaman da insanlarımız daha çok Süryanileri bir din olarak biliyorlar ya da bir mezhep olarak, ama kesinlikle ve kesinlikle Süryanilik ne bir din ne de bir mezheptir. Süryanilik tek başına bir ırktır. Kilisemizin de tarihçesi milattan önceye dayanıyor. Milattan önce burası bir güneş tapınağıydı. Milattan sonra 3. yüzyılda bölgede Süryaniler Hristiyanlığı kabul ettikten sonra kiliseye dönüştürülüyor. O zaman yapı olarak kilise tabii ki daha geniş ve daha da yüksek bir kubbeye sahipmiş. Tabii zamanla savaşlar, depremler, yangınlar geçiriyor. Daha sonra tekrar inşa ediliyor. İnşa edilince de bu halini alıyor. Bu hali 1719'daki son hali. Mimarlar 4 yıl boyunca buranın rölevesi çizdiler. Kadın diyor ki bu daha yarısı değildir. Milattan önceki güneş tapınağında kalan ise şu 4 tane şöyle sıralı olan taşlarımız. Evet ve artı 2 tane uzun pembe sütunlarımız ve biz bunlara tarih olarak 4000 yıl diyoruz. İçindeki ahşap mihraplar tamamen oyma ve geçmelidirler. Herhangi bir çivi bir şey yok. Onlar da tarih olarak 300 yıllık tarihleri var. İkonalar, tablolar hepsi orijinal kök boyasından yapılmış tablolardır. Onlar da değişik tarihlere sahiptirler. İçlerinde en eskisi 500 yıllık var. İsa Mesih'in hayatını anlatan bir tablo. Şu duvarın içinde de yine bir mezar. Burada da çok büyük bir filozofun mezarıdır. Yakup Arsalibi 1171'lerde yaşadı. Aslen Malatyalı. Bir dönem Maraş'ta görev yaptı. Buranın da metropolitiydi. O da dünyada İncil ve Tevrat'ın da ilk tefsiri yazan yine kendisi ve çok büyük bir tarihçi aynı zamanda. Evet, herkesi de burayı ziyaret etmesini istiyoruz bu arada. Teşekkür ederiz bu arada. Kilisenin çanları çalıyor. Şu anda Diyarbakır Kilisesi'ndeyim ama burası sanırım neresi oluyor? Burası 23 yıllık bir bina. Diyarbakır'daki tek aktif kilise de burasıdır. Burada Türk, Kürt ve Zazalar, Hristiyanlar birlikte ibadet ediyorlar. Yaklaşık 70'e yakın bir kilise topluluğu var burada. Ve her pazar saat sabah 11'de aktif ibadete devam ediyor kilise. Aa, çok ilginç. Yani bu bina tabii ki belki sonradan mı restore edildi yani? Evet, sonradan yapılan bir bina. Müzik aletleri görüyorum şu anda. Protestan kiliselerinde daha çok müzik, enstrümantal ibadetler yapılmakta. Diğer Ortodoks ve Katolikler daha çok sesli ve melodik şekilde yapılıyor ibadetler. İbadetler kaç kişilik oluyor mesela? Yani her hafta kilisemizde ibadete katılan yaklaşık 40-45 kişi var cemaatten. Ama dışarıdan misafirler de var. Misafirlerle birlikte yaklaşık sayı 70'e kadar çıkıyor. Peki sadece burası sanıyorum öyle mi? Yukarısı dam. Çıkabilir miyim dama? Önü göstereyim. Evet. Meryem Ana Kilisesi'nde buradan daha görebiliyorum aslında şu an. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten. Kayseri'nin neresiydi? Develi. Neresi? Develi. Ben de Kayseri'deydim de ondan. Kayseri'den geliyorsunuz siz de. Anladım. Tanıştığıma memnun oldum. Kolay gelsin. Ya gerçekten çok keyif aldım burada gezerken. Şimdi 2 tane kiliseyi gezdim. Elbette farklı kültürler, farklı inançlar, verdikleri bilgiler çok kıymetli. Hemen Diyarbakır Kilisesi'ne de mutlaka uğrayın. Çünkü ya gerçekten böyle yardıma ihtiyacınız mı var? Hemen size yetişiyorlar ve bunu da dile getiriyorlar. Bir şey olursa, bir şeye ihtiyacınız olursa kapımızı çalabilirsiniz diyorlar aslında kısaca. Ve Diyarbakır, bugün benim için Diyarbakır daha güzel. Burada olmak daha güzel. Çünkü ben aslında Mardin'deydim. Bir gün Mardin'de konakladım. Ama Mardin'i gezemedim arkadaşlar. Birazcık hasta hissettim kendimi. Ve tabii sonrasında da burası da kültür sanat evi. Ben birazcık diğer alanlara yetişmeye çalışacağım. Mardin'i gezme fırsatım olmadı bu sefer. Vaktim vardı ama gerçekten dün Diyarbakır'a geldim ve bir gün boyunca uyumuşum burada. Böyle sokak sokak aralara girip dolaşmak istiyorum. Bakın yine burada kapıları görüyorsunuz ve şöyle artık ben bu daracık sokaklardan ilerlemeye devam edeceğim. Bir de az önce çok memnun olduğum bir şey yaşadım. 2 kişi beni durdurup sizin YouTube kanalınız mı var dediler. Şaşırdım hatta gerçekten bilebilirler mi diye ama ilk videomu izlemişler ve beni oradan tanımışlar. Demek ki yavaş yavaş tanınıyoruz da. İyi günler. İyi günler kızım. Allah seni
Teşekkür ederim abla, sağ olsun. Teşekkür ederim. Abla cami tarafına nereden gidiyor? Hangi cami? Ulu Cami. Ulu Cami bir camiye git. Heh, tamam. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Teşekkürler. Ay yıkıyorum. Temizliği yapıyorum. Sokağa yıkıyorsun. Vallahi ne güzel serin oturuyorsun. Burada oturuyorum. Serin serin oturuyorsun bak. Yazın bura çok serin oluyordur. Duvarların arası. Kendine iyi bak. İyi günler. Yani her sokakta bir şey ilginizi çektiği için sürekli şöyle bir sokağa da girmek istedim. Çarşıya daha doğrusu. Bak burada tütünler satılıyor. Gerçeğini tercih ederim. Evet, şu anda Ulu Cami'nin yanına geldim. Ama ezan vakti olduğu için hanların olduğu tarafa gideceğim. Sonra tekrar burayı doyasıya gezmeye geleceğim. Hani şey vardır ya, çok sevdiğin yemeği en sona bırakırsın. Ulu Cami de benim için böyle bir yer. Yani burayı ilk geldiğimde çok beğenmiştim. Hayran kalmıştım. O yüzden burada biraz acele edip en son Ulu Cami'ye tekrar geleceğim. Ben az önce nerede ne yenir diye bakarken bir grup ciğerci Apo'ya gidiyoruz dediler ve ben de duyup onlara takıldım. Şu anda buranın en manzarasız yerinde oturuyorum çünkü şarja ihtiyacım var. Şimdi ben ne söylerim? Maalesef ki ciğer yiyemiyorum. Normalde eti çok severim ama ciğer yiyemiyorum. O yüzden bir Adana söyledim. Yanında da çok güzel mezeleri geldi ve tabii ki şöyle bir açık ayranla başlıyoruz. Yani tek kişi gelip ne yiyeyim derseniz önüme böyle bir şey geldi. Benim burada bir Adana kebap var. Yanında salata, yine başka bir salata ve bu da bilemiyorum ama güzel gözüküyor. Şöyle sadece ciğerimi koymak istiyorum. Bu geliyor şu anda. Böyle güzel bir ekmek arası yaparak. Evet, şimdi ilk ciğerimi deniyorum. Değişmiş diyor ya size. Sizin sırrınız ne? Valla Yaptığınız yemeği? sırrımız her şeyden önce biz bu işi gerçekten isteyerek yapıyoruz. Yani böyle babamızın mesleği, babam 50 yıldır bu işi yapıyor. İşte yaklaşık ben de bir 28-30 yıldır bu işi yapıyorum. Ama bu işi yaparken yani gerçekten isteyerek yapıyorum. Yani o sevgimi o yemeğe veriyorum. Hani böyle biri beni dürtmüyor, demiyor ki bu işi mecburiyetten yapmıyoruz. Yani severek, aşkla yapıyoruz. Gerçekten çok lezzetli bir Adana kebap yedim ama zorla da ciğeri tattırdılar. Hani böyle lokum gibi ciğer istiyorsanız orayı kesinlikle öneririm. Gerçekten eti çok iyiydi. Abi sen meşhursun galiba bayağı. Ben seni hatırladım ya. Görüyorum hep. Sen bilmiyorsun dünyanın fenomeni. Almanya, İsviçre, Fransa, İsveç, Hollanda, Amerika, İsveç. Sen bilmiyorsun. Abi sen Diyarbakırlı mısın? Ben Bismillah, Az Ömer. Bismillah. 37 senedir Diyarbakır'dayım. Evet, çek. Teşekkürler. Tamam. Tamam, tanıştığıma memnun oldum. Ve kahvaltı ve yemek sarayı diyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, kolay gelsin. Çekim yapıyorsanız ben böyle doldurayım. Evet, şimdi Diyarbakır'ın meşhur hanlarından birisi olan Hasanpaşa Hanı'na geldim arkadaşlar. İçerisi yine her zamanki gibi kalabalık. Şimdi bu handa özellikle sabah gelirseniz çok güzel bir kahvaltı yapabilirsiniz. Bakın insanlar şu anda kahvaltısına devam ediyorlar. İlk Diyarbakır'a geldiğim zaman
en sevdiğim kahvelerden bir tanesini burada içmiştim. Az önce tadımlık olarak verdiler. Yani şöyle Hasanpaşa Hanı'na gelip güzel bir kahve söyleyebilirsiniz kendinize. Ve tabii yanında bir reyhan şerbeti. Tadı çok güzel. Güzel vakit geçirmek için gayet ideal bir yer. Oturup böyle hem kalabalığı seyrediyorsun hem de keyifli bir şekilde kahveni içiyorsun. Şimdi ben Sur Giregos Kilisesi'ne gidiyorum. Diyarbakır'da kiliseler, camiler, tabii ki her şey iç içe. Burada da aynı diğer çevre illerde olduğu gibi. Evet, şimdi sıradaki noktamız Sur Giregos Kilisesi arkadaşlar. Şöyle kilisenin içine giriş yapıyorsunuz. Yok, YouTuber'ım. Nuray Yılmaz. Yılmaz. Diyarbakır'daki bu yapılar da gerçekten ilgi çekici. Döneyim mi? Birini tutman lazım dönmen için. 376 yılında yapılmış Orta Doğu'nun en büyük kilisesi. Ama esasında 1000 yıllık bir tarihi esere sahip. Esas Orta Doğu'nun en büyük olması sebebi 7 adet horan var. Horan da camilerdeki mihrap yapısıyla birebir aynıdır. Aşağıda 5 tane resimli alan görürsün. Sağ ve sol üst balkon olmak üzere 7 adet horan vardır. Aktif bir şekilde hala kullanılıyor ama cemaat olarak az. Yerleşik bir papaz yok. Şu an burada ibadet yapılıyor mu? İbadetler yapılıyor. Şu anda bireysel. Sormak istediğim bir şey varsa yardımcı olayım sana. Evet, şu anki bir sonraki noktamız Geldani Katolik Kilisesi arkadaşlar. Burasının da girişi ücretli. Pazar günü ayın vardır bu pazar. 40-50 kişi gelirler. Papaz zaten gelmişler. Papaz buradadır. İstanbul'dan geliyor buradadır. Bugün yani yarın sabah pazar günü sabah geliyor ayın yapıyorlar ablacığım. Mesela küpelerine bakıyorum. Kolye avuçlarım aynı sınıf. Yüzükler yine aynı sınıf. Evet, güzel gözüküyorlar. Tamam. Şeyler yani biz görseller değil. Bize vereceği faydaya bakalım. Orijinal oldu mu yel ağrılarını alır, vücuttaki elektriği alır. Radyasyonu çeker. Böyle bir özelliği var. 4 ayaklı minare arkadaşlar burası. Ve o kadar çok kalabalık var ki gelip o 4 ayaklı minarenin altından 7 kez dolaşarak, S harfi çizerek kısmetinin açılacağına inanıyorlar tabii buraya gelenler de. Kahve içerek ya kısmet açılıyor. İçtim abi ben. Kahve burada. Buraya bak, buraya bak. Evet, şu anda Diyarbakır Müzesi'ne geldim. Burası toplam 4 binadan oluşuyormuş. Ve arka tarafta da bir kilise varmış. O halde ilk binaya gezmekle başlayalım. Bu birinci binanın içinde özellikle Zerzevan Kalesi'ne ait olan takılar, eşyalar ve seramikler yer alıyor. Diyarbakır Müzesi çok büyük arkadaşlar. Yani az önce bir bölmeden çıktım. Şimdi Diyarbakır'a özgü hem tarihsel süreci inceleyebiliyorsunuz hem de bununla birlikte Diyarbakır içindeki önemli tarihi yapılara dair tarihsel bilgi edinebiliyorsunuz.
Ve çok da güzel bir alan. Şu anda çok da güzel bir saatte geziyorum. Şimdi bu müze alanının içinde bir de kilise var. Şimdi kiliseye doğru gireceğiz. Evet, artık buradan da ayrılma vakti geldi. Suriçi'nin mutfağı. Benim karşıdaki müze tarafına geçtikten sonra burada surlara geliyorsunuz arkadaşlar. Ben 4-5 sene önce gelmiştim de burası açık mıydı hatırlayamıyorum. O zaman böyle bir manzara gösterebilirim size. Karşıda müzeyi görüyorsunuz. Ve bu korkuluklar da yeni yapılmış. Evet, yani artık gün batımına yakın bir saatteyim. Ve şu anda surlardayım. Yalnız surlardaki manzara da gerçekten çok güzel. Yalnız tabii ki o merdiven basamaklarını çıkarken biraz yoruluyorsunuz doğal olarak. Diyarbakır surları kalkan balığı şeklinde inşa edilmiştir. Şu an içinde bulunmuş olduğumuz kısım kalkan balığının iç kısmı. Şöyle gösterebilirsiniz istersen. Bu tarafta hep idari binalar, şu anda mesela müzeler vesaire eski yapılar hep bu taraftadır. Sağ tarafta da hemen Hefsel bahçelerini görüyorsun. Surların mutfağı diyebiliriz. Çok eski ve verimli topraklardı burası. 200 çeşide yakın kuş çeşidi bulunur. Hatta bazı dönemlerde kuş gözlemcileri gelip burada fotoğrafçılık yaparlar ve fotoğraf çekerler. 3 gün önce hatta çok böyle güzel bir manzarası vardı. Sis falan çökmüştü. O videoyu da bulursam sana iletirim. İlk kurulmuş ve inşa edildiği yer burası. Yavaş yavaş son 20 yıldır bayağı böyle dışarıdan göç aldı ve nüfus arttıkça yukarı doğru genişledi. Ama eski Diyarbakır burası oluyor. Doğu Roma'nın en doğudaki sınırını oluşturuyor burası. Doğudaki garnizonu diyebiliriz burası. Şu karşıdaki yerler ne bu arada? Burası yeni yapıldı, restore edildi. Sur olayları vardı hatırlarsanız. Sur olaylarında burası istimlak edildi ve şu anda restore edildi. Yeni yapılarla kimisi otel olarak kullanılıyor, kafe olarak, restoran olarak kullanılıyor. Şimdi o halde yavaş yavaş iniyoruz. Burada Evet. birazcık güzel fotoğraflar çekindik. Şu anda Diyarbakır'ın meşhur 10 Gözlü Köprüsü'ndeyiz. Yani normalde buraya geldiğinizde hem çok kalabalık hem de tabii ki düğün gibi bir ortam oluyordu, böyle davul zurna eşliğinde bazen böyle eğlenceler olabiliyor. Ve şu an gördüğüm kadarıyla yani eskiden geldiğimde de hatırladığım şöyle bir suya bakmak istiyorum. Su biraz daha azalmış olabilir. Gerçekten Diyarbakır sizi şaşırtacak, öyle söyleyeyim. Ve sizlerden ricam bu videoyu beğenerek kanalıma abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Yeni videoda görüşmek üzere.